Ses nerede? Tamam. Selçuklu'nun başkentindeyim. Türk'ün bir yay gibi dünyaya gerildiği yerdeyim. Mayamızı bu topraklara çaldığımız, bu mayayla Türkistan harcını dünya için kardığımız yerdeyim. Nasihat şehrindeyim. Tebessümün, nezaketin, hoşgörünün bir milletin istikbaline karıldığı yerdeyim. Selçuklu başkentindeyim. Konya'dayım. Konya'dan istikbale, Viyana önlerine kadar uzanmış bir iradeye maya tutmuş duanın, o duanın iradesiyle kavilleşmiş meydan meydan milletini insanlığın üstüne miğfer etmiş bir iradenin mayalandığı şehirde, Konya'da, Mevlana'nın huzurunda irademle, milletimle beraberim. Her yerde söz kıymetlidir. Konya'da söz hikmetlidir. Söz her yerde tesirlidir. Konya'da söz nasihattir. Bir parti iradesiyle değil, devletin, milletin bulabildiği bütün kuvveti hangi değerlerle bulduğunu bilen, daha önce devletimizi nasıl kudretli, daha önce milletimizi nasıl zengin ettiğimizi idrak eden bir şuurun edeple yeniden mesuliyete başlamaya Bismillah diyeceği yerdeyim. Söz her yerde kıymetlidir ama söz Konya'da bir başka hikmetlidir. Burada söz söyleyeceğim. Cumhur burada. Cumhurun başından itibaren herkese sesleneceğim. Konya'dan Türk milletinin istikbaline yürüyeceğim. Konya'dan Türk milletinin istikbaline yürüyeceğim arkadaşlarımla milletime söz vereceğim. Sözü burada. Tenkidi burada. Teklifi burada yenileyeceğim. Cumhur burada. Cumhurun başına buradan sesleneceğim. Devleti, milleti ayakta tutmuş maya burada. Mayanın bozulmasına buradan tenkit sesini yükselteceğim. Doğruluk buradaydı. Eğriliğe buradan itiraz edeceğim. Hikmet buradaydı. Hakikat buradaydı. Hikmet ve hakikat adına unutanlara buradan hatırlatacak. Onları buradan hizaya çekeceğim. Devlet kurduk. Devlet kurduk. Devlet yaşattık. İnsanla yaşattığımız devlet iddiasını insanı unutanlara, insana nasihat hattından, Mevlana diyarından yeniden insanı, yeniden devleti, yeniden adaleti, yeniden hakikati, yeniden üretmeyi, yeniden bilmeyi, yeniden bilenleri baş tacı etmeyi, yeniden ülkeyi, yeniden ülküyü, yeniden bayrağı, yeniden vatanı, yeniden istiklali, yeniden istikbali, yeniden bismillahlarla birleştireceğim yerdeyim. Milletin sinesinde, Türk milletinin sinesinde yeniden başlama iradesiyle beraber arkadaşlarımla, dava arkadaşlarımla, ülkemle ülküm için, irademle vatanım için,
cesaretimle devletim için yeniden millet mücadelesine başlama azmindeyim. Bunu Konya'dan haykırma iradesindeyim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Salonlarla, kalabalıklarla değil, 85 milyonla beraberim. Salonlardaki coşkuyla değil, Doğu Türkistan hattından Gazze'ye uzanacak bir mesuliyetin şuurunda milletimizle beraberim. Sözü söyleyeceğiz. Başkanım söylemiş, nezaketi elden bırakmayacağız demiş. Ben onun izine basarak devam edeyim. Cumhurun başına sesleneceğiz. Cumhuru koruyacağız. Devletin başına ikazda bulunacağız. Devleti koruyacağız. Milliyetçilere, milletlerine yakışamaz iş yaptıkları için kızacağız. Milliyetçileri koruyacağız. Dindarların yolun başında söz verdikleri ve unuttuklarını hatırlatacak dinimizi ve dindarlığımızı koruyacağız. Ülkeye dair sözlerimiz, tenkitlerimiz var. Ülküyü, ülkücüleri ve milliyetçileri koruyacağız. Cumhuriyeti 100. yılına, karnesine razı olmadığımız zayıflığına rağmen burada mesuliyeti olanları tenkit edeceğiz, Cumhuriyeti koruyacağız. Sözümüzü söyleyeceğiz, muhataplarına hakikati hatırlatacağız. Ama milleti, ama devleti, ama cumhuriyeti, ama vatanı, ama çocuklarımızı, ama hayallerimizi elden bırakmayacağız. Biz şimdi bir parti kurduk zannediyorlar. Bir parti kurduk da milletle buluşmaya çalışıyoruz zannediyorlar. Biz devletimizi adaletle buluşturmaya, milletimizi bollukla buluşturmaya, çocuklarımızı hayalleriyle buluşturmaya, alın terinin hakkını alamayanların hakkıyla buluşturmaya, bu memleketi üretimle buluşturmaya, akademiyi ilimle, akılla, gayretle buluşturmaya, sanayiciyi rekabetle buluşturmaya, çiftçiyi bollukla, bereketle buluşturmaya, sofralarımıza, evimize, hanemize esenlik gelsin diye çalışanlarımızı, mücadele edenlerimizi hak ettiklerini alabilecekleri bir imkanla buluşturmaya gayret ediyoruz. Biz bir partiyi milletle buluşturmaya değil, biz bir milleti yeniden ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Aziz arkadaşlarım, Cumhur'un toplandığı yerden Cumhur'un başına, milletin olduğu yerden milliyetçiliğin başına, devletten beklediklerini alamayanlara devletin başına, 2025 yılında hak ettiklerini bulamayanlara, hak etmediklerini yaşatanlara ikazlarımızla bir yol bismillahındayız. Bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Karşı karşıya olduğumuz Türkiye, siyasi rekabette oy alıp iktidar olmaya heves ettiğimiz bir memleket değildir. Karşı karşıya olduğumuz şey, bir milletin bundan sonra hangi hakikatlerle yaşayacağını bilen, o hakikatlerle millet buluşsun diye meydan meydan milletiyle buluşabilen irademizin adıdır. Bu parti, anahtar parti, memleketin yaşadıkları sorunları milletine çok görenlerin değil, milletini yaşattığınız bu şartları milletine az görenlerin hareketidir. Anahtar parti her partiden bir parti olarak kurulmadı. Sözünü, kalbini parti rekabetine kaptırmadı. Siyasi mücadelede rakip yenmek gibi bir şehvete kalbini, dilini kaptırmadı. Anahtar parti Türk milletini ayağa kaldıracak. Türk devletini yeniden güçlü hale getirecek. Etrafında cereyan eden hadiseleri kınamak yerine, miting yapmak yerine zulmü durdurabilecek kudrete kavuşturabilecek bir irade için kuruldu. Anahtar parti mümkündür diyenlerin, daha fazlasını yapabileceğiz diyenlerin, bunlara razı değiliz diyenlerin partisidir. Bugün buradaki şehadet,
bugün burada, bu toplantıda itirazlarımızı devletin başı duysun diye, millet hizmetkarlığına talip olanlar endişelerimizi duysun diye buradaki şehadet şunun şehadetidir. Biz razı değiliz. Sayın Cumhurbaşkanı da duysun. Biz 2025 yılında bizi yaşattığınız bu sorunlara razı değiliz. Biz bu adaletsizliğe razı değiliz. Biz bu adaletteki gecikmeye razı değiliz. Biz bu yüksek enflasyona, dünyanın en yüksek enflasyonu altında kalıp ayakta kalmaya, çalışmaya razı değiliz. Biz bu kadar yüksek faize razı değiliz. Biz 620 milyar dolar faiz ödemişsiniz 23 yılda. Bu aziz milletin, bu garip milletin, bu çalışkan milletin alın terini dünyanın sermayedarlarının cebine indirdiniz. 623 milyar dolar faiz ödediniz. Razı değiliz. Her şehre bir üniversite açtınız. Eğitimin niteliğini bozdunuz. Akademiyi hasarladınız. Mezun olan çocuklarımıza iş veremiyorsunuz. Mezun olan çocuklarımızın mülakat adaletsizliğinin altında haklarının yenmesine, mezun oldukları halde atanamıyor olmasına, ülkelerini terk edecek kadar ümitlerinin kırılmasına rağmen giderlerse gitsinler diyorsunuz. Razı değiliz. Emeklilerinize verdiğiniz en düşük emekli aylığının 14.500 lira olduğu, bununla yaşayın demekten utanmadığınız bu siyasi maharetsizliğinize razı değiliz. Öğretmenleri, ücretli öğretmenler, atanamayan öğretmenler girdabında boğduğunuz için 500 bin öğretmeni biriktirecek kadar plansızlık yapıp çocuklarımızın hayallerini yıktığınız için yaptığınıza razı değiliz. $14.000 lirayla ayın bir haftasını geçiremez emeklilerinize, verdiğiniz maaşla ayın bir haftasını geçiremez emeklilerinize 4.000 lira ikramiye verip utanmamanıza razı değiliz. Milletiniz fakr-ı zaruret içinde yaşarken sürdüğünüz saltanata, tasarruf milletten yapılır zannedip ekonomi programını dar gelirlinin, asgari ücretlinin üstüne boca edip zenginleri kayırmanıza razı değiliz. Asgari ücretten vergi almaya, kök maaşı uygulamasıyla verdiğiniz zamların devlet maharetsizliğiyle, yönetim maharetsizliğiyle emeklilerinizden geri alınmasına razı değiliz. Vergi dilimleri arttığı halde, vergi dilimlerinin artmasından kaynaklanan gelir kaybını bütçe bozuluyor, disiplin bozuluyor diye savunup etrafınızdaki zenginlerin vergi borcunu silmenize razı değiliz. 2025 yılındayız. Türk milletinin yolsuzluk endeksinde yeri var. Dünya yolsuzluk endeksinde Türk devletinin yeri var. Razı değiliz. Sefalet endeksi diye bir endekste sayenizde Türk milletinin yeri var. Razı değiliz. 14 senedir dışarıdan canlı hayvan getiriyorsunuz. Tarım politikalarınızın uygulamasına razı değiliz. Çiftçiye destek diye verdiklerinize, çiftçinin elinden çıkan ürünlerin 2 liraya 3 liraya satılıp pazarda, markette 60 liraya 70 liraya satılmasına engel olamayan maharetsizliğinize razı değiliz. Topraklarınızı vatandaşlık verecek bir azgınlığa, topraklarınızı ranta, ırmaklarınızı denetimsizliğe, bürokrasinizi verimsizliğe, üniversitelerinizi taassuba kurban eden siyasi şehvetinize razı değiliz.
Devleti maharetle yönetemediniz. Devleti maharetle yönetemediniz. Sizin maharetsizliğiniz yüzünden yıllarca birikim yapmış, tasarruf etmiş, tasarruflarını sizin ekonomi yönetimindeki maharetsizliğiniz yüzünden kaybeden iş adamlarınıza konkordato hattında olmalarına rağmen parmak sallıyorsunuz, razı değiliz. Saya saya sabah edeceğim sorunlar bunlar benim. Memleketi kötü yönettiniz. Devletinizi güçlendiremediniz. Paranızı itibarlı hale getiremediniz. Pasaportunuzu değerlendiremediniz. Değerli hale getiremediniz. Tek renk pasaportu dünyanın her yerinde geçer hale getiremediniz. Renk renk pasaportlarınızı kapılarda, sınırlarda kabul bekleyen milletinizin itibarsızlığına müdahale edemediniz. Razı değiliz. Razı değiliz. Bu kadar maharetsizliğinizden sonra sizinle baş edeceğini düşünen düşmanlarınızın, PKK'yı başınıza bela etmiş düşmanlarınızın karşısında sizin maharetsizliğinizi, siyasetin beceriksizliğinin bedelini, sizin beceriksizliğinizden doğan boşluğu düşman ayağı vatanı kirletmesin diye canlarını vererek kapatmaya çalışan evlatlarınızı unutarak devletin, milletin düşmanlarına tebessüm ettiniz, razı değiliz. Bunları şöyle konuşmalıyım ben. Mevlana diyarındayım. Sözü yumuşak söylemeli, hakikatin hatırını keskin tutmalıyım. Sözü doğru söylemeli. Sözü yumuşak söylemeli ama sözün kastını keskin yapmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı dindarlığımızın iktidarını temsil ediyor. AK Parti dindarlığımızın 23 yıllık kudretli iktidarını temsil ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi milliyetçiliğimizin, mukaddesatçılığımızın, vatan telakkimizin, bayrak hassasiyetimizin, vatanımızın her türlü kıymetinin muhafızlığını temsil ediyor. Dolayısıyla Tayyip Bey'e söyleyeceğim, AK Parti'ye kızacağım, dindarları koruyacağım. Devlet Bey'e söyleyeceğim, tenkit edeceğim, ülkeyi ve ülküyü koruyacağım. CHP'ye kızacağım, hatırlatacağım CHP'ye, cumhuriyetçileri koruyacağım, cumhuriyeti koruyacağım. Bölücülere kızacağım, heveslerini millet vicdanına ihbar edecek, onları Türk milletine şikayet edeceğim ama Kürdü koruyacağım. İşimiz zor mu? Kalbi dilinde, dili kalbinde olanların işi kolay arkadaşlar. Benim ve sizin işiniz kolay. Kalbiyle dili arasındaki mesafe kısa olanların işi kolay. Bizim işimiz kolay. İnandıklarımızı konuşuyoruz. Konuştuklarımıza inanıyoruz biz. Biz bu salonları bir parti hevesine doldurmuyoruz. Biz bu salonlarda parti ve oy hesabı yaparak bulunmuyoruz. Biz sizin yapamadıklarınızı, söz verip başaramadıklarınızı, arkasında millete bedel ödettiğiniz halde hedef ortaya koyup tutturamadıklarınızı başarmak için toplanıyoruz. Dolayısıyla Tayyip Bey söz verdi, yapamadı. Emaneti teslim almak için toplanıyoruz. Devlet Bey hedef koydu, tutturamadı. Ülküsünün mürüvvetini göremeyenler için toplanıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılındayız. Cumhuriyetin bu karnesine razı olmadığımız için, bundan çok daha iyisini yapabileceğimiz için toplanıyoruz. PKK ile Kürtleri bizden alamadılar. Şimdi İsrail'in azgınlığıyla bizden koparmaya çalışıyorlar. Buna engel olmak için toparlanıyoruz. Yani biz sevgili arkadaşlar, biz Türk milletinin geleceği için toparlanıyoruz. Devleti, milleti toparlayacağız. Hazineyi toparlayacağız. Planı, programı yapabilen, koyduğu hedefe uzanabilen, hedef koyup tutturabilen, tutturduğu hedeflerle çocuklarının aşına işine kavuşabilen, anaların duasına, babaların cebinde
imkan olabilen, esnafın siftahı, iş adamının kudreti olabilen yeni nesil bir sorumluluk için toparlanıyoruz. Biz Anahtar Parti olarak, bir parti olarak değil, bir milleti, bir devleti yeniden ayağa kaldırmak için başlıyoruz. Şunun bilinmesi lazım. Türk milletinin 2025 karnesi diye bize sunulan karne kaderi değildir. Bu kadar faiz kaderimiz değildir. Bu enflasyon kaderimiz değildir. Bu fakirlik kaderimiz değildir. 17,5 milyon sosyal yardımlaşmadan yardım alacak kadar düşkün bir millet olmak, ihtiyaç sahibi bir millet olmak kaderimiz değildir. Bu kadar üniversite mezununun işsizliği kaderimiz değildir. Zindanda bu kadar adam, 1 milyon insan var. 400 bin mahkum, 600 bin yükümlü var. Kredi kartı bataklığında boğulan, hayalleri boğulan insanlarımız var. Kaderimiz değildir. Enflasyon hattında ayakta tutmaya çalıştığı şirketlerine rağmen batmamak için mücadele eden, atadan babadan kalma neyi varsa satıp çalıştırdıklarını işten çıkarmamaya çalışmak bizim insanımızın kaderi değildir. Bu kadar adalette gecikme kaderimiz değildir. Devletin, milletin düşmanlarına sanki yenilmişiz de, sanki baş edemiyormuşuz da, onlardan medet umuyormuşuz gibi bir acziyete razı değiliz. Bu bizim kaderimiz değildir. Bugün başınıza ne gelmişse Anahtar Parti size bunun sözünü veriyor. Türk milleti 85 milyonun bir ve beraber olacağı bir zeminin, bir planın, bir programın, parti telaşının değil, istikbale kilitlenmiş bir gayretin, ne yaptığını bilen, kiminle ne yaptığını idrak edebilen, kime ne yaptıracağını, kime ne yaptırmayacağının şuurunda olabilen bir siyaset memleketi ayağa kaldıracak. Size söz, Konya'dan Türk milletine söz. Doğru yönetilirse 850 milyona yetecek bu memleketi bu hale getiren yönetim maharetsizliğinden artık kurtarmak zorundayız. Anahtar Parti bir nöbet değişimine hazırlanıyor. 23 yıldır AK Parti'nin arkasında dağ gibi duruyor Konya. Konya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 23 yıllık kudretli iktidarının arkasında dağ gibi duruyor. Bu 23 yıllık iktidardan hissemize düşenler sizin 23 senelik âli celaplığınıza uymuyor. Artık devir teslim zamanı. Tayyip Bey, Mevlana diyarındayız. Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan söylenince daha hatırlı, hayırlı olacağına inandığım bir menkıbe ile seslenmiş olayım ben. Mesnevi menkıbeleri gibidir anlatacağım. Bir Süleyman Aleyhisselam menkıbesidir bu. Bu her yerde kıymetlidir ama Konya nasihat şehridir. Devletin başına nasihat etmek de aslında çok tehlikelidir. Yani kudretli devlet adamlarına nasihat etmek tehlikelidir. Ama ona rağmen Mevlana diyarından Sayın Cumhurbaşkanı'na, AK Parti kurmay kadrosuna, ülküsünün mürüvvetini görmek için can vermiş, kan vermiş, zindan görmüş de bedel ödemiş, milletinin iki yakasını bir arada görememiş, hüzünle artık dünyaya veda etmek üzere olan insanlar için ben bu nasihat şehrinde Sayın Cumhurbaşkanı'na, AK Parti kurmay kadrosuna, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurmay kadrosuna nasihat olsun diye burada bir daha anlatmalıyım. Bir Süleyman Aleyhisselam menkıbesi var. Biliyorsunuz Süleyman Aleyhisselam hayvanlarla konuşabilmek mucizesi kendisine verilmiş bir peygamber. Rivayet olunan bir hikaye var. Çok kıymetli bir hikaye. Ben çok severim. Mevlana diyarında tekrarlamayı da hem siyaset için hem bizim siyasi mesuliyetimiz için kıymetli bildiğim için
Tekrar ediyorum, tekrar dinleyecekler beni bağışlasınlar. Bir Süleyman Aleyhisselam menkıbesi. Süleyman Aleyhisselam'a bir kuş, kanadı kırık bir kuş. Çocuklarımız da duysun. Size omuzunuza düşen sorumluluğu hatırlatıyorum. Dinleyin beni. Çocuklarımız da duysun. Çocuklar duyun. Bir Süleyman Aleyhisselam menkıbesi. Şimdi kameralar da alıyor. Bunlardan istifade edecekler vardı. Çocuklarımız dursun. Çocuklarımız dursun. Çocuklar durun. Çocuklar durun. Bir şey anlatacağım, bu anlattığım hükümete. Size mesuliyet, hükümete ihtar. Kanadı kırık bir kuş Süleyman Aleyhisselam'a gelip diyor ki, efendim bir derviş benim kanadımı kırdı. Ben dervişten şikayetçiyim. Süleyman Aleyhisselam diyor ki dervişi çağırın gelsin. Dervişi çağırın gelsin. Diyor ki dervişe Süleyman Aleyhisselam, bu kuş senden şikayetçi. Niçin kanadını kırdın? Diyor ki derviş, efendim ben onun kanadını kırmadım. Ben onu yakalamaya çalıştım. O bir kuştu. Kaçması gerekiyordu. Tabiatının gereğini yapmadı, kaçmadı diyor. Ben suçlu değilim. Ben onu yakaladığımda kurtulmak için çalışırken kendi kanadını kırdı diyor. Süleyman Aleyhisselam diyor ki kuşa, bu savunma doğru bir savunma. Sen niçin kaçmadın diyor. Sen bu dervişin elinden niçin kaçmadın? Kuş diyor ki, efendim ben kaçacaktım aslında. Ama üstünde derviş hırkası vardı. Allah'tan korkar, bana zarar vermez diye düşündüm. O yüzden kaçmadım diyor. Süleyman Aleyhisselam diyor ki kuş haklı. Onun kırılan kanadına karşı dervişin kolunu kıracağız. Kuş diyor ki efendim ben böyle bir cezaya razı olmam. Niçin razı olmasın diyor Süleyman Aleyhisselam kuşa. Diyor ki efendim iyileşirse, kolu iyileşince başka kuşların da kanadını kırar. Üstünden derviş hırkasını çıkarın diyor. Kimse ona aldanmasın. Bu söz hükümetimiz için. Allah'tan korkarlar, haram yemezler. Allah'tan korkarlar, yalan demezler. Allah'tan korkarlar, Beytülmal'a el sürmezler. Allah'tan korkarlar, kalp kırmazlar. İftiraya sessiz kalmazlar. Haksızlık etmezler, adaletsizlik etmezler. Allah'tan korkarlar, milliyetçidirler, vatanlarını korurlar. Allah'tan korkarlar, sınırlarını beklerler. Allah'tan korkarlar, çocuklarının hayallerini beklerler. Allah'tan korkarlar, liyakati istihdam ederler. Allah'tan korkarlar, yetim hakkı yemezler. Allah'tan korkarlar, asla yetimin, fakirin, fukaranın hakkına mütecaviz davranmaz, el sürmezler diye giydikleri dindarlık hırkasını üstlerinden çıkaracağız. Milliyetçilik hırkasını, milliyetçilik bir mesuliyet hırkasıdır. Zarf değildir, mazruftur. Dindarlık bir etiket değildir. Zarf değildir, ahlaktır. Dindarlığınızın ahlakı lazımdır milletinize. Milliyetçiliğinizin mesuliyeti lazımdır memleketinize. Siz milliyetçiyseniz bizim paramız niçin değersiz? Siz milliyetçiliğin kudretli iktidarıysanız siz, çocuklarımız niçin işsiz? Siz milliyetçiyseniz yeraltı sularımız niçin 29 metre? Siz milliyetçiyseniz, milliyetçiliğin kudretli iktidarıysanız bizim çocuklarımız niçin yurt dışına gitmek istiyor? Siz milliyetçiyseniz, milliyetçiliğin, mukaddesatçılığın kudretli iktidarıysanız siz, pasaportumuz niçin değersiz? Niçin esnaflarımız siftahsız? Niçin adaletimiz gecikiyor? Niçin üretim bozuluyor? Niçin zindanlar dolu? Siz muhafazakar, siz dindar,
siz mukaddesatçı, siz milliyetçiyseniz, bizim yurdumuzda eliniz kolunu sallayarak 5 milyon kayıtsız kuyutsuz adam nasıl geziyor? Siz mukaddesatçıysanız, siz milliyetçiyseniz, siz dindarlığın iktidarını temsil ediyorsanız, çocuklarımızı 40 yıldır öldüren bir alçak nasıl böyle konuşabiliyor? Siz milliyetçiyseniz, siz mukaddesatçıysanız, siz muhafazakarsanız, siz muhafazakarlığın iktidarıysanız, bizim sınırlarımız niçin muhafaza edilmiyor? Siz muhafazakarsınız, muhafazakarlığın iktidarısınız. Siz bizim bu memleketin yetiştirebildiği en kıymetli muhafazakarlardınız. Sizin muhafazakarlığınızda sınırlarımız niçin muhafaza edilemedi? Alın terimizin hakkı niçin muhafaza edilemedi? Devletimiz de adaleti niçin muhafaza edemedi? Üretenin hakkı niçin muhafaza edilemedi? Çocuklarımızın liyakati niçin muhafaza edilemedi? Devlet kurumları nasıl muhafaza edilemedi? Siz muhafazakarlığın iktidarında, muhafazakarlığınızın iktidarında muhafaza etmeniz gereken hiçbir şeyi muhafaza edemediniz. Sadece iktidarı muhafaza ettiniz. Memleketin sorunlarını yenmeniz gerekiyordu. Biz sizi memleketin sorunlarını yenin diye sevdik ve destekledik. Siz sadece muhalefeti yendiniz. Siz CHP'yi yendiniz. Siz CHP'yi yenmeyi sevdiniz. Biz size memleketin kadersizliğini yenin diye güvendik. Biz size memleketin sorunlarını yenin diye destek olduk. Biz sizi memleketin problemlerini çözün diye sevdik. Siz sadece CHP'yi yenmeyi sevdiniz. CHP'yi yendiniz, enflasyonu yenemediniz. CHP'yi yendiniz, bir seçim, fakirliği yenemediniz. CHP'yi yendiniz, adaletsizliği yenemediniz. Bir seçim CHP'yi bir daha yendiniz, rüşveti yenemediniz. Bir seçim CHP'yi bir daha yendiniz, İsrafı yenemediniz. Bir seçim CHP'yi bir daha yendiniz. Memlekette emeklinin hakkına, hukukuna halel getirdiniz. Hep CHP'yi yendiniz, memleketin sorunlarını yenemediniz. O yüzden biz sizi yenmeye karar verdik. Sizden memleketi almaya karar verdik. Sizi sevdik, destekledik. Yapın diye dualar ettik, başaramadınız. Dualarımızı bile geri almaya karar verdik. Sizi sevdik, destekledik. Karşılıksız, beklentisiz arkanızda hizalanabildik. 23 yıldır. Bize vaat ettiğiniz hiçbir şeyi bulduramadınız. 2023 hedefleri diye ortaya koyduğunuz hedefleri tutturamadınız. Memleketi sizden almaya karar verdik. Size vekalet verdik. Yaşadıklarınızı milletinize yaşatmayın istedik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında memleketin kaderine bolluk bereket düşsün istedik. Sizi 23 yıldır hesapsız kitapsız destekledik. Başına gelenler milletin başına gelmesin istedik. Sen zindan gördün, şiir okudun diye. Senin yönettiğin ülkede kimse fikrinden dolayı zindana girmesin istedik. Sen itildin, kakıldın. İtilip kakılarak siyaset yaptın. Partin kapatıldı. Bir siyasi yasak hattında siyasete mecbur bırakıldın. Senin yönettiğin ülkede kimse itilip kakılmasın istedik. Senin çocukların horlandı. Sen ülkeyi yönet. Senin yönettiğin memlekette hiç kimsenin çocuğu horlanmasın istedik. Benimki benimdi, seninki senindi diyordu siyaset. Seni benimki benim, seninki senin diyen siyasete hepsi sizin demen için destekledik. Herkes kendi adamını kayırıyordu. Herkes kendi adamının yanında duruyordu. Sen milletinin yanında dur istedik. Sen milletinin hakkını, hukukunu benim adamım, onun adamı diye değil, hakikatin hatırını her şeyin üstünde tut diye seni destekledik. Başaramadın. Sevgimizin, desteğimizin, duamızın hakkını veremedin. Emanetimizi teslim almaya karar verdik. Sen zindana girdin. Sanki biz sana sen zindana girdin, herkesi zindana sok diye oy verdik.
Sen fakirlikle büyüdün. Sanki biz sana memlekette yaşadığın her fakirliği milletine yaşat diye oy verdik. Sen bizi yanlış anladın. Sen bizi yanlış anladın. Biz seni 2025 yılında, 2 senesi fazladır bunun. 2023 hedeflerin vardı senin. 2 senesi fazla. 2023 yılında bize verdiğin hiçbir sözü tutamadın Sayın Cumhurbaşkanı. Millet sana her seçim bir daha avans verdi. Her seçim verdiği avanstan sonra milletin hissesine düşen budur. Şimdi 23 yıllık kudretine bir Z raporu sunuyorum ben Sayın Cumhurbaşkanı. 23 yıllık kudretine sunduğum Z raporu şudur. Asım'ın nesli diyorsun Sayın Cumhurbaşkanı. Asım'ın nesli demeyi çok seviyorsun. Neslimiz, çocuklarımız Asım'ın nesli gibi olsun istiyorsun. Asım'ın nesli evlat sahibi olsun istiyorsun. Aile kursun istiyorsun. Çocuk yapsın istiyorsun. Doğru söylüyorsun. Çocuk yapmak, nüfus artmak, nüfusu artırmak, gençleştirmek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanı, 23 yıllık iktidarının kudretinin karnesini söylüyorum size. Asım'ın nesli diyorsun. Asım'ın nesli madde bağımlısı oldu Sayın Cumhurbaşkanı. 9 milyon madde bağımlısı neslimiz var Sayın Cumhurbaşkanı. Asım'ın nesli diyorsun sen. Asım'ın nesli bahis tezgahlarında, kumar tezgahlarında yitip gidiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Asım'ın nesli diyorsun Sayın Cumhurbaşkanı. Asım'ın nesli yurdundan umudu kesti. Yurdu terk etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı. Asım'ın nesli evinde mesleksiz. Asım'ın nesli evinde imkansız. Babalarından harçlık almaktan mahcup Sayın Cumhurbaşkanı. Dindarlığımız sınıfta kaldı Sayın Cumhurbaşkanı. 23 yıllık karne. Dindarlığımız mal istifleme telaşına düştü. İlim adamlarımız, alimlerimiz makama, mevkiye yıkıldı Sayın Cumhurbaşkanı. Makam arabalarına yıkıldılar. Koca koca alimleri makam arabalarına yıktık Sayın Cumhurbaşkanı. Devletin kurumlarının içi göçtü Sayın Cumhurbaşkanı. Devlet kurumları ayakta kalamaz hale geldi. En ufak bir işimizi senin çözmeni istiyoruz. Her şeyi sana söyleyecek hale geldik Sayın Cumhurbaşkanı. 23 yıllık kudretine söylüyorum bunu. 500 bin atanamayan öğretmenim var Sayın Cumhurbaşkanı. 826 milyon hastane girişi var geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı. Milletin hasta, çocukların madde bağımlısı, evlatların işsiz, toprakların bereketsiz, yeraltı suların 29 metreye düştü. Çiftçilerin umutsuz, emeklilerin yaşama sevincini yitirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Memurun hakkını alamıyor, memurun geçinemiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Mülki idare partililiğin altında can çekişiyor. Emniyet teşkilatın çok yorgun Sayın Cumhurbaşkanı. Devletin vakarına halel geldi. Siyaset çocuklarımızın katiliyle oturmaya heves etti Sayın Cumhurbaşkanı. Evlatlarımızı öldürenlere meclisten heyet gidiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Kandil'e heyetler kuruluyor. Meclise yetki vermişsiniz güya. Meclis komisyon kuruyor. Yakında meclis Kandil'e gidip tutanak tutacak Sayın Cumhurbaşkanı. Evlatlarımızın katiline sayın deniyor Sayın Cumhurbaşkanı. Biz sana Sayın Cumhurbaşkanı diyoruz. Senin yönettiğin memlekette Türk'ün şerefli meclisinde evlatlarımızın katiline sayın deniyor Sayın Cumhurbaşkanı. Çocuklarımızın 41 yıldır kanına canına girenler kimliğimizi tartışıyor. Anayasamızı tartışıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Kuruluş senedimize itiraz ediyorlar. Lozan diyorlar, olmaz diyorlar Sayın Cumhurbaşkanı. 21 Anayasası diyorlar. Türk kimliğini kabul etmiyorlar Sayın Cumhurbaşkanı. Resmi dil diyorlar. Üniter yapı bizi karşılamaz diyorlar Sayın Cumhurbaşkanı. Z raporu veriyorum. Ordun yorgun. Sınırlarında PKK'ya devlet kurduruluyor. Yunanistan şımarık. Güney Kıbrıs'ta Amerika üs kuruyor. Irak'la Suriye hattı birleşiyor. İran'a kadar uzanacak bir azgınlığa
sizin himaye etmeniz karşılığında siyaset bir şeylere mecbur ediliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ülkenin sınırları kevgire dönmüş. Kayıtsız kuyutsuz bir sürü adam elini kolunu sallayarak memleketinde geziyor Sayın Cumhurbaşkanı. Çocuklarınızın meslekleri yok. Sanayicileriniz bağırıyor. Ara eleman ihtiyacımız var. Duyulmuyor. 4+4+4 mesleksizliği besliyor. Bunu çözün diye esnafınız, sanayiciniz, küçük ve orta boy ölçekli işletmeleriniz sizden çözüm bekliyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yaylalarınız yetim. Hayvancılıkla uğraşanlar hayvancılıktan kar edemiyor. Siz dışarıdan hayvan getirip bundan para kazananlara engel olamıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Yüksek faiz ve enflasyon altında iş adamlarınız konkordato hattına düşüyor. Nice fabrikalar kapanıyor. Yakında işsizlik patlayacak Sayın Cumhurbaşkanı. Ama size Türkiye İstatistik Kurumu pembe tablolar çiziyor Sayın Cumhurbaşkanı. Biz şimdi bu salonda Anahtar Parti'yi meydan meydan, şehir şehir milletimizin umuduna teklif ediyoruz. Sebebi sizin söz verip de tutamadıklarınız Sayın Cumhurbaşkanı. Efendim biz bir garez kadrosu değiliz. Bir kin kadrosu değiliz. Devlet Bey dahil, Tayyip Bey dahil bu 23 yıllık kudretli iktidarın yapamadıkları bizim mesuliyetimizdir. Yaptınız, razıyız. Yapamadınız, alacağız. Başardınız. Başarı sizindir. Başaramadıklarınızın mesuliyeti bizimdir. Memleket için söz verdiniz. Ülke için söz verdiniz. Ülkünüz için söz verdiniz. Ülkünüzün bereketiyle ayağa kaldıramadınız. Esenlik sebebi olamadınız. Sizin yapamadıklarınız bizim milliyetçiliğimizin mahcubiyetidir. Dolayısıyla biz iktidarın önümüzdeki dönem nöbet değişimine hazırlanan kadrosuyuz. Memleket yönetimini teslim almaya hazırlanıyoruz. Önümüzdeki dönem Türk milletinin güçlü yarınlarına, sorunlarını çözecek, sorunlarına anahtar olacak bir iradeyle memleketin kalbiyle buluşuyoruz. Konya'dan Türkiye'nin her yerine sesleniyoruz. Biz varız. 85 milyonun birbirine kardeş olabildiği, Alevinin Sünniye, Türkmenin Kürde, dindarın layığa, modernin gelenekçiye eli belinde konuşmadığı, herkesin elinin kalbinden üstünde olduğu huzurun, bereketin, bolluğun ülkesine yürüyoruz. Söz veriyoruz biz. Siyaseti doktorluk mevkiine çekeceğiz. Bu sizin bu kadar şöhretli namlı adamla bu hale getirdiğiniz memleketi üniversite 1. sınıf öğrencilerine toplatacağız, göreceksiniz. Diyorlar ki şimdi çocuklarımıza, gençlerimize diyorlar ki bu yeni nesil pek bir şeye benzemiyor diye istihza ediyorlar. Biz çocuklarımıza güzel bir vatan bırakamadık ama çocuklarımız kendilerine bırakamadığımız vatanı inşa etmek mesuliyetinin altında. Şimdi siz kuramadınız, biz size nasıl memleket kurulur göstereceğiz kararlılığındalar. Türk gençliğine kuramadığımız vatanın, sunamadığımız imkanın mahcubiyetiyle biz kuramadık, bırakıp gitmek yok. Hayalini kurduğunuz ülkeyi siz kendiniz kurun demek zorunda bıraktınız bizi. Türk gençliği, Türk milleti Anahtar Parti'deki evlatlarıyla yeni nesil sorumluluğuna hazırlanıyor. Biz millete Konya'dan bir kere daha söz vermiş olalım. Biz milletin geleceğiyiz. Geçmiş kavgalarından, siyasetin yaka paça olmamızı istediği alanlarından dışarı bir siyasi iklime koşuyoruz. Biz memleket geleceğiyiz. Türk milletinin geleceği için ne yapılması gerekiyorsa oraya yürüyeceğiz. Devletin, milletin neye ihtiyacı varsa, devletin düşmanlarının beklediği cevap neyse, memleketin hattında, sınır hattında ne tehlike varsa, dostluğu neyi kazanacak, düşmanlığı neyi mahkum edecekse hepsinin idrakinde Türk milletinin ufkuna yürüyoruz. Ülkemiz için, vatanımız için, cumhuriyetimiz için, devletimizin varlığı için, çocuklarımızın hayalleri için Türk milletiyle buluşmaya kararlıyız. Anahtar Parti teşkilatlanmasını bitirmiş. Bu salonda sizin toplanmanıza vesile olan gayretlerini memleket azığı bilmiş. İl ilçe teşkilatlarımızın gayretleriyle
milletiyle her gün kuvvetli irtibatlar, bağlar kurabilmiş, çelikten bir iradenin mayalanma sürecindedir. İl teşkilatıma, kadın kollarımıza, gençlik teşkilatımıza, merkez yürütme kurulumuz ve divanımıza, destek olanlarımıza, iş adamlarımıza, esnaflarımıza, kalbiyle, gönlüyle burada olanlarımıza, burada olamayıp dualarıyla destek olanlarımıza, isimsiz kahramanlarımıza, aşından, işinden, kazancından fedakarlık ederek daha iyi bir ülke mümkündür diye yola koyulanlarımıza, Türk milleti adına teşekkür ediyorum. Her birinize teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Siz beni alkışlıyorsunuz. Ben milletinizin sizi alkışlayacağı günler için burada olduğunuzu milletinize ilan ediyorum. Siz milletin alkışlayacağı, milletin geldiniz diye dua edeceği, varlığınıza minnettar olacağı ikinci yüzyıl kadrosusunuz. Anahtar Parti Türk milleti için daha değerli para demektir. Anahtar Parti Türk milleti için itibarlı pasaport demektir. Anahtar Parti Türk milleti için hızlı adalet demektir. Anahtar Parti Türk milleti için planlanan tarım demektir. Anahtar Parti Türk milleti için üründeki son fiyatından üretenin pay alacağı yönetim mahareti demektir. Anahtar Parti Türk milleti için yeteneklerini keşfettiğiniz çocuklara ihtiyacınız kadar kontenjan açabilme mahareti demektir. Anahtar Parti Türk milleti için atanamayan öğretmenler mağduriyetine son verecek, bu yığılmayı engelleyecek, ihtiyacımız kadarını yetiştirebilecek, yetiştirdiğine iş verebilecek imkan demektir. Anahtar Parti Türk milleti için mülakat adaletsizliğine son vermek demektir. Anahtar Parti Türk milleti için 14.000 lira emekli aylığına son, 22.000 lira asgari ücreti utanç sayabilen mesuliyet demektir. Anahtar Parti kamu işçilerine hak ettiklerini verebilmektir. Anahtar Parti Türk milleti için esnafın siftahı demektir. Anahtar Parti Türk milleti için sofranın bereketi demektir. Anahtar Parti Türk milleti için iş adamlarımız için rekabet fırsatı demektir. Anahtar Parti mülki idarenin kuvveti demektir. Anahtar Parti Türk milleti için devletin kurumlarının gürül gürül çalışabildiği, işinizi, ihtiyacınızı görmek için adam aramak zorunda kalmadığınız, kimliğinizle her işinizi görebileceğiniz, hayali kurulabilen bir ülkenin gerçekleşmesi demektir. Anahtar Parti Türk milleti demektir. Anahtar Parti Türk devleti demektir. Anahtar Parti nice yüzyıllar buradayız, nice bin yıllar burada duracağız demektir. Bayrağı lekelemeyiz, vatanı haleldar etmeyiz, düşmanlara yeteriz demektir. Anahtar Parti sizin oturup konuştuklarınıza meclisi dar edeceğiz demektir. Anahtar Parti sizin bir tepsi baklava çalarsanız hırsız, bir adamı vurursanız katil, 40.000 kişiyi vurursanız sayın, milyar dolar çalarsanız beyefendi olduğunuz bu saltanata son vermek demektir. Anahtar Parti dindarlığınızın ahlakı demektir. Anahtar Parti rüşvetin, yolsuzluğun, suistimalin son bulması demektir. Anahtar Parti kamu ihale mevzuatının Avrupa ile rekabette bize imkan sağlayacağı disiplin demektir. Anahtar Parti plan demektir. Devlet planlama teşkilatı demektir. Anahtar Parti dünyanın en güvenilir istatistik kurumu demektir. Anahtar Parti güçlü ordu demektir. Anahtar Parti sınırlarında terör devleti kurulan devletleri engelleyemediği için plana programa razı edilen, mecbur edilen değil, bizi tehdit edenlerin sınırlarına üs kurabilme kabiliyeti demektir. Anahtar Parti ne demektir? Anahtar Parti Türk milletinin, bu Selçuklu coğrafyasındayım, yeniden varız, ayaktayız, sizin azgınlığınıza yeteriz demektir. Anahtar Parti Netanyahu denilen alçağı, Anahtar Parti gözümüzün önünde yüz binlerce çoluğu, çocuğu, masumu, kadını acımadan katleden bu alçağa
miting yapıp protesto gösterisi yapmaktan başka elinden hiçbir şey gelmeyen acizliğinize son verip bu alçağı yaptığı alçaklıkta boğabilme kudreti demektir. Anahtar Parti Doğu Türkistan'a yanına Çinliler verilen, ailelerinden koparılıp zorla Çinlilerle evlendirilen, evlerine Çinliler yerleştirilen, ırzı iffeti çiğnenen Doğu Türkistan'a yapılanlara rağmen Çin'le ticaret yapma mecburiyetine son verecek kudret demektir. Bizim bu şöyle bir şeydir. Hamasete kurban gitmesin diye söylüyorum. Biz Türk milletiyiz. Parti ve oy telaşına kurulmadık. Konya'dan söyledim. Cumhurbaşkanına muhtemelen kavuşturur arkadaşlarımız. Sosyal mecrada paylaşılıyor. Paylaşılınca duyuyorlar. Biz gidersek bu memleket ne olacak diye düşünüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanlığı bu dertten kurtaracak partidir, Anahtar Parti. Biz gidersek bu muhalefete bu devleti nasıl bırakacağız diye laflar ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Siz gidince Anahtar Parti var, endişe etmeyin Sayın Cumhurbaşkanı. Bunlar iki davar bile güdemez diye istihza ediyor muhalefetle. HDP'nin sözcüleri korucularımız için söylediler biliyorsunuz. Ellerindeki silahı alacaksınız. Ellerine mal da var gütsünler diye değnek vereceksiniz dediler. Biz da var diye memlekette PKK'lıları güderiz Sayın Cumhurbaşkanı. Sizin korucularınıza 25 yıldır, 30 yıldır devletle mücadele ederken kanı dökülmüş evlatlarınıza bu terbiyesizler, bu hadsizler ellerine sopa vereceksin, mal da var gütsünler diye hakaret ederken siz kendiniz için, devletiniz için mücadele edenleri mal da var gütsünler diye istihza ettirirken biz sizin oturduğunuz, muhatap olduğunuz bu bölücüleri mal da var diye güdeceğiz Sayın Cumhurbaşkanı. O yüzden sözlerimi bağlayayım, canınızı da sıkmış olmayayım. 35 yıldır aynı mesuliyet hattında konuşuyorum. Allah'a hamd. 35 yıl önce rahmetli Muhsin Başkan'la, dedem başbuğuyla, babam hem başbuğuyla hem Muhsin Başkan'la, ben Muhsin Başkan'la. Sonra İyi Parti'de iyilik hattında. Nerede, hangi mevzide, hangi mevkide durursam durayım, milletimin hakkında, hukukunda bir toz zerresi kadar lekelenmeden yürüyorum bu yolu. Allah'a hamdolsun benim yüzümden arkadaşlarımın hissesine sizin genel başkanınız devletin milletin düşmanlarıyla daha önce beraberdi denilecek bir utanç düşmedi. Allah'a şükür. Devlet düşmanlarıyla yol yürümedim. Devlet millet düşmanlarıyla yolumu kesiştirmedim. Vatanın bir kuruşuna el sürmedim. Devletin milletin malını yiyenlere tebessüm etmedin. Memleketin milletin evlatların canına kasteden alçakları ağırlamadım, uğurlamadım. Onlarla planlar yapmadım. Bayrağıma, vatanıma, milletime, devletime, cumhuriyetime, bize bu vatanı bırakan bu aziz iradeyi evlatlarımıza salimen teslim edebilme mesuliyetini haleldar edecek hiçbir münasebetsizliğin içinde bulunmadım 35 senedir. Şimdi mezara kadar partiyi değil hakikati, oyu değil memleketi, iktidarı değil devleti koruma mesuliyetiyle şimdi omuz omuza düşmüş, memleket omuzlarına düşmüş arkadaşlarımla Türk milletinin istikbaline yürüyoruz. Var olsun teşkilatımız, var olsun Anahtar Parti teşkilatımız, var olsun arkadaşlarımız. Siz memleketi bu hale getirdiniz diye küsmediler, yaşasın arkadaşlarımız. Siz başaramadınız, fakirliğe düşürdünüz memleketi, kazandıklarından ayağa kaldırmaya karar verdiler
gece gündüz çalışanlarımız. Anahtar Parti bayrak yarışında nöbet yerine yürüyor. Ülkesi için yürüyor. Ülküsü için yürüyor. Bayrağı için, devleti için yürüyor. Evlatları için yürüyor. Bindiği ambulansın kirlenmemesini istediği için, onu devletin malı bildiği için ayakkabılarını çıkaran annenin terbiye hattında yürüyor. Aybüke Yalçın hocamızın, kızımızın, öğretmenimizin tebessümünden tutunarak yürüyor. Selçuk Paker'in, Ahmet Çamur'un nice kahramanlarımız var. 40.000 kişi, 13.000 tanesi, 13.000 şehidimiz, sıra dağlar gibi evlatlarımız. İsim isim saysanız, tabutlarını ortaya koysanız bir milleti yeniden ayağa kaldırır kudretin evlatları. Onların kahramanlık hattından yürüyoruz. Sokağa düşürmüştünüz devleti. Sizin sokağa düşürdüğünüz devleti FETÖ'cülere sokağa düşürüp az kalsın teslim etme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığınız devleti sokaktan toplayıp yine size veren milletinizle yürüyoruz. Size 23 yıldır destek veren Türk milletiyle yürüyoruz. Türk milleti için yürüyoruz. Dünyada sadece kendisi için olmayıp bayrağı herkes için olabilen millet olarak ay yıldızlı al bayrağın altında insanca yaşama idealine yeniden imkan vermek için yürüyoruz. Teşkilatımıza, emektarlarımıza, destek olanlarımıza minnettarım. İl başkanımıza hususi minnettarım. Büyük bir organizasyon yaptılar. Erol Bey arkadaşlarımızın iradesinin arkasında durdu. Merkez Yürütme Kurulu üyemiz, Konya'mızdan omuz omuza mücadele ettiğimiz arkadaşımız. Onun emeklerine minnettarım. Seyit Ali teşkilatlanıp emaneti teslim edeceğim, 29'unda bırakacağım diye bir hassasiyet göstermiş. Onun teşkilat gayretlerine. Arkadaşlarımız var gençlik kollarımızda. Bütün planları kurmay kadro yapıyor, uygulama gençlerimizin omuzlarında. Onlara minnettarım. Çocuklarını, eşlerini ihmal ediyor kadın kollarımız. Gece gündüz yollarda kadın kolları başkanımıza ve kıymetli teşkilatına minnettarım. Civar illerden bu coşkuya katılmak için, il başkanı arkadaşlarıyla dayanışmak için buraya gelen il başkanlarımıza, civar illerden gelen teşkilatlarımıza, kadın kolları başkanlarımıza, gençlik teşkilatlarımıza minnettarım. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Allah yar olsun bize. Sözümüz yumuşak olsun. İrademiz kavi olsun. İtirazlarımız itibarlı olsun. Mücadelemizin sonu millete, devlete bolluk bereket olsun. Ay yıldızlı al bayrağın altında Türk milleti hep var olsun. Devletimiz payidar olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin. Siz milletin, devletin umudu olun. Milletiniz de sizi alkışlasın. Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanım, Konya İl Başkanımız Sayın Abdullah Kaplan Bey'in sizlere bir hediye takdimi var. Abdullah Başkanımızı davet ediyorum. Ve Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Sayın Erol Özkaymak Bey'i davet ediyorum. Al bayrak kırmızıyla boyanacak, beyazın saf haliyle tüm vatan bir olacak, beyazın harp haliyle gönüller bir olacak. Geliyoruz halkın sesi olmaya, geliyoruz el ele bir olmaya.